Selamlar, ben Ömercan Talu. Her hafta ilginç bir konuyu yeni bilgiler ışığında inceleyecek ve rutin gündemin dışına çıkarak bir beyin fırtınası yapacağız. Bugün sizlerle tarihin en büyük gizemlerinden biri olan kayıp kıta Atlantis'i keşfe çıkıyoruz. Binlerce yıldır insanlığın hayal gücünü cezbeden bu efsanevi uygarlık acaba gerçek miydi yoksa sadece bir mit mi? Bence burası çok önemli çünkü Atlantis efsanesi gerçekten çok gizemli ve heyecan verici. İnsanlar yüzyıllardır bu konuyla ilgileniyor ve hala daha gizemini koruyor. Hazırsanız gelin Atlantis'in sır perdesini aralayalım ve bu gizemli dünyaya birlikte adım atalım. Öncelikle Atlantis hakkındaki tarihi kayıtları inceleyeceğiz. Hikayemiz yaklaşık 2400 yıl önce Antik Yunan'da başlıyor. Büyük filozof Platon gizemli bir kayıp kıtadan bahseden hikayeler anlatıyor. Bu hikayeler bugün bile hala merakımızı cezbeden Atlantis efsanesinin temelini oluşturuyor. Platon'un diyalogları Timaeus ve Critias'ta anlattığına göre Atlantis, Atlantik Okyanusu'nda yer alan gelişmiş bir teknolojiye ve güçlü bir orduya sahip zengin ve müreffeh bir ada krallığıydı. Platon, Timaeus'ta Mısırlı rahiplerin Solon adında Atinalı bir devlet adamıyla konuştuğunu yazmıştı. Platon'a göre rahipler Solon'a yaklaşık 9000 yıl önce bir zamanlar Herkül sütunları veya Cebeli Tarık Boğazı olarak adlandırılan yerin ötesinde bulunan büyük bir adadan bahsetmişlerdi. Hikayeye göre Atlantis bir zamanlar yarı tanrı yarı insan krallardan oluşan güçlü bir konfederasyon tarafından yönetilen genişleyen bir imparatorluktu. Bu krallar Akdeniz'in çoğunu fethettiler ancak Atina'yı fethetmeye çalıştıklarında hızla mağlup oldular. Buradaki yarı tanrı yarı insan krallar kısmını unutmayın. Çünkü yarı tanrı yarı insan bahsi aslında bize Anunnakiler hikayesini de hatırlatıyor. Bu hususu daha sonra ele alacağız. Platon bu girişimin Atlantislilerin tanrıların gözünden düşmesine neden olduğunu söyledi. İnançsızlıklarının cezası olarak krallıkları çöktü ve ortasındaki ada okyanus tarafından yutuldu. Fakat daha sonra şiddetli depremler ve su baskınları oldu ve talihsiz bir gün ve bir gecede tüm savaşçı adamlarınız toplu halde yeryüzüne battı ve Atlantis adası da aynı şekilde denizin derinliklerinde kayboldu diye yazdı Platon Timaeus'ta. Ve şöyle devam etti. Bu nedenle bu kısımlardaki deniz geçilmez ve geçilmezdir. Çünkü yol üzerinde çamur sürüsü vardır. Bu da adanın çökmesinden kaynaklandı. Platon'un bu hikayesi Antik Yunan'daki diğer filozoflar arasında büyük tartışmalara neden oldu. Bazıları Atlantis'in gerçek bir yer olduğunu savunurken bazıları ise Platon'un felsefi bir alegori veya ütopya yaratmak için bu efsaneyi uydurduğunu düşündü. Örneğin Krantor adlı bir filozof Atlantis'in gerçek olduğunu kanıtlamak için Mısır'a seyahat etti ve oradaki rahiplerin Atlantis hakkında bilgi içeren eski belgeleri sakladıklarına inanıyordu. Ancak bu belgeler hiçbir zaman bulunamadı. Bu arada Platon'un Mısır'a seyahat ettiği ve burada birkaç yıl kalarak inisiye edildiği de iddia edilmekte. Aslında bu iddia akla yatkın da gelmekte çünkü incelendiğinde Platon'un Mısır hakkında da detaylı bilgilere sahip olduğu görülüyor. Tabi Atlantis hakkındaki bilgilerin Mısırlı rahiplerden geldiğini de iddia etmesi dikkat çekici. Atlantis'in izini tarihi kayıtlardan takip ederken şimdiki durağımız Orta Çağ ve Rönesans dönemi. Orta Çağ'da Avrupa'da Hristiyanlık egemen olduğunda Atlantis efsanesi biraz gölgede kaldı. Ancak Hristiyan düşünürler Atlantis'i genellikle İncil'deki Nuh tufanı ile ilişkilendirdiler ve batık kıtayı Tanrı'nın insanlığın günahlarına verdiği bir cezanın örneği olarak yorumladılar. Bu dönemde Atlantis efsanesi daha çok ahlaki ve dini bir bağlamda ele alındı. Rönesans döneminde ise Avrupa'da klasik eserlere olan ilgi yeniden canlandı ve Atlantis efsanesi de tekrar gündeme geldi. 15. ve 16. yüzyılda coğrafi keşifler hız kazandıkça Atlantis efsanesi de farklı bir boyut kazandı. Kristof Kolomb'un Amerika kıtasını keşfetmesi, Atlantis'in belki de Amerika ile bağlantılı olabileceği fikrini doğurdu. Francisco Lopo da Gomara gibi bazı tarihçiler Atlantis'in Amerika olabileceğini öne sürdüler. Onlara göre Platon'un bahsettiği Atlantis halkı zamanla Amerika'ya göç eden antik bir medeniyetin ataları olabilirdi. Bu dönemde Atlantis sadece bir efsane değil, aynı zamanda yeni dünya ile ilişkilendirilen bir gizem haline geldi. Rönesans döneminin önemli düşünürlerinden Sir Francis Bacon da Atlantis'e ilgi duyanlar arasındaydı. Bacon, 1627 yılında yayınlanan Yeni Atlantis adlı eserinde Atlantis'i bir ütopya olarak tasvir etti. Bu ütopyasında Ben Salem adlı hayali bir adada yaşayan, bilim ve teknolojiye büyük önem veren bir toplumu anlatıyordu. Bacon'ın Yeni Atlantis'i, Platon'un Atlantis'inden farklı olarak ahlaki çöküş ve felaketle sonuçlanan bir hikaye anlatmaz. Tam tersine Ben Salem toplumu, bilgelik, işbirliği ve bilimsel ilerlemeye dayalı ideal bir düzen sunar.
Adada Solomon'un evi yani Süleyman'ın evi adlı bir bilim akademisi bulunur ve bu akademi doğayı anlamak ve insanlığın yararına kullanmak için araştırmalar yapar. Bacon'ın Yeni Atlantis'i, Rönesans döneminin hümanist düşüncesini ve bilimsel gelişmelere olan inancını yansıtır. Eser aynı zamanda modern ütopya edebiyatının da öncülerinden biri olarak kabul edilir. Bacon bu eseriyle ideal bir toplumun nasıl olması gerektiği konusunda düşüncelerini ortaya koymuş ve bilimin toplumun ilerlemesindeki önemini vurgulamıştır. Aslında Francis Bacon'ın bütün bunların ötesinde Yeni Atlantis'i yazmasının bir önemi daha var. O da Bacon'ın gizli ilimlerle de uğraşmayı seven bir okültist olmasıdır. Hatta bazı teorisyenler onun Gül ve Haçlılardan olduğunu, bazı teorisyenler ise Masonlardan olduğunu iddia etmektedir. Ki bu da ciddi bir okültist olan Bacon için akla yatkın görünüyor. Ancak bu konu geniş olması bakımından başka bir videomuzun konusu olacak. Rönesans'ta modern çağa geldiğimizde ise Atlantis'e olan ilginin daha da arttığını ve artık sadece bir mit ya da alegori olarak değil, gerçek bir tarihsel olayın izi olarak incelenmeye başlandığını görüyoruz. 19. yüzyılda Ignatius Donnelly'nin Atlantis, Tufan Öncesi Dünya adlı kitabı bu araştırmalara yeni bir ivme kazandırdı. Donnelly, Atlantis'in gerçek bir uygarlık olduğunu ve tüm dünya kültürlerinin kökenini oluşturduğunu savundu. Ona göre Atlantis ileri teknolojilere sahipti ve bu teknolojiler tufan öncesi dünyaya yayılmıştı. Burada Donnelly'nin iddiaları arasında çok ilginç bir iddia daha var ki bu iddia bizi de yakından ilgilendiriyor. Buna göre Donnelly, Atlantis'in Aryan veya Hint-Avrupa uluslar ailesinin yanı sıra Sami halklarının ve muhtemelen Turan ırklarının orijinal merkezi olduğunu belirtiyor. Yani muhtemelen Türklerin de kökeni Atlantis'e dayanıyor diyor Donnelly. Hatta burada Donnelly bazı ırkların kökeninin Atlantis'e bağlı olup olmadığını anlamak için metal ve inşaat işçiliği bakımından bir ayrım yapıyor. Burası çok acayip. Çünkü diyor ki Atlantis'ten doğan ilk kol Çinlileri ve Japonları da içeren Turaniler ise o zaman uygarlık kurabilecek kapasitede olduklarını kanıtlamış tüm inşaatçı ve metal işleyen insan ırklarını Atlantis'ten türetmiş oluruz. Bu nedenle insanlığı iki büyük sınıfa ayırabiliriz. Atlantis'ten gelen uygarlık kurabilenler ve Atlantis halkıyla hiçbir kan bağı olmayan, esasen her zaman barbar olanlar. Yazar burada hızını alamaz ve Türklerin soyunun Nuh'un oğullarından Yafes'in oğlu Magog yani Yecüc Mecüc'e dayandığı iddialarını da satırlara taşır ve der ki, Yaratılış kitabında bahsedilen sözde Semitik ırkların Hamitik soyunun sadece bir bölümü olduğunu ve Nuh'un oğullarının 3. büyük bölümü Turaniler arasında aramamız gerektiğini varsaymak daha mantıklı değil mi? Yüksek otorite olan Francis Lenormand, Turani ırklarının Yafes'in oğlu Magog'un soyundan geldiği görüşünde. Turanileri beyaz ve sarı ırklar arasında her birine fark edilmeden geçen bir ara ırk olarak görüyor. Özbekler, Osmanlı Türkleri ve Macarlar beyaz ırkın en mükemmel kollarından görünüş olarak ayırt edilemezler. Bu konuya da bahsimizden fazla uzaklaşmamak adına bir başka videomuzda çok daha detaylı değineceğiz. Atlantis efsanesi 20. yüzyılda ezoterik çevrelerde de büyük ilgi gördü. Helena Blavatsky gibi teozoflar Atlantis'i insanlığın ruhsal evriminin bir parçası olarak yorumladılar. Blavatsky'ye göre Atlantis kayıp bir kıta olmasının ötesinde geçmişin spiritüel bilgeliğini barındıran bir uygarlıktı. Ve Blavatsky'ye göre Atlantis bu yeteneklerin kötüye kullanılması sonucu yok edildi. Atlantis arkeoloji ve jeoloji alanında da tartışmalara yol açtı. Özellikle 1960'larda Bimini yolu adı verilen su altı taş oluşumlarının bulunması Atlantis'in varlığına dair yeni spekülasyonlara neden oldu. Bimini yolunun Atlantis ile bağlantılı olabileceği fikri Edgar Cayce adlı Amerikalı medyumun 1930'larda yaptığı kehanetlere dayanmakta. Cayce, Atlantis'in kalıntılarının 1968 veya 1969'da Bimini yakınlarında bulunacağını öngörmüştü. Bimini yolunun keşfi, Cayce'in takipçileri tarafından bu kehanetin doğrulanması olarak yorumlandı. Bazı araştırmacılar da bu taşların Atlantis'in kalıntıları olduğunu öne sürdüler. Bilim insanlarının çoğu bunların doğal oluşumlar olduğu görüşünde. Buradan modern çağa geldiğimizde de Atlantis popüler kültürde sıkça karşımıza çıkıyor. Jules Verne'ın Denizler Altında 20.000 Fersah romanından Disney'in Atlantis Kayıp İmparatorluk animasyon filmine kadar birçok eser Atlantis efsanesinden ilham almıştır. Ayrıca belgeseller, romanlar ve filmler bu gizemli kıtayı modern hayal gücünün bir parçası haline getirmiştir. Atlantis efsanesi sadece tarih ve arkeolojiyi ilgilendiren bir konu değil. Aynı zamanda dinler tarihi ve mitolojiyle de yakından ilişkili. Farklı kültürlerdeki tufan hikayeleri,
kayıp cennet efsaneleri ve antik metinler Atlantis'le şaşırtıcı bağlantılar içeriyor olabilir. Gelin şimdi Atlantis'in dinler ve mitolojiyle olan ilişkisini daha yakından inceleyelim. Birçok din ve kültürde insanlığın geçmişinde büyük bir tufanın yaşandığına dair hikayeler anlatılır. Bu hikayelerin en bilineni Kur'an'da, İncil'de ve diğer kutsal kitaplarda yer alan Nuh tufanıdır. Bu hikayede Tanrı'nın insanlığın ahlaki çöküşü nedeniyle dünyayı büyük bir selle cezalandırdığı anlatılır. Tıpkı Atlantis'in yok oluşunda olduğu gibi burada da ahlaki yozlaşma ve tanrısal ceza teması öne çıkmakta. Sizce de ilginç bir benzerlik yok mu? Sümer kökenli Gılgamış destanı bir başka tufan anlatısıdır ve insanlık tarihindeki en eski yazılı tufan mitlerinden biri olarak kabul edilir. Destanda Utnapishtim adındaki bir kahramanın Tanrı Enlil'in gazabından kurtulmak için bir gemi inşa etmesi anlatılır. Tıpkı Atlantis gibi bu hikayede de doğal felaketler Tanrı'nın gazabı ile ilişkilendirilir. Yine Yunan mitolojisindeki Deukalyon tufanı da Atlantis ile paralellikler taşır. Tanrılar insanlığın yozlaşmasını cezalandırmak için büyük bir sel gönderir ancak Deukalyon ve eşi Pyrrha bir gemiye binerek kurtulur. Deukalyon tufanı hakkında birçok farklı rivayet var. Bunlardan birinde olayın özeti aynen şöyle aktarılıyor. Deukalyon zamanında yaşanan tufan, Zeus'un Pelasgus'un soyundan gelen Likaon ve oğullarının kibrine öfkelenmesi sebebiyle olmuştur. Bu hikayeye göre Arkadya kralı Likaon Zeus'a bir erkek çocuğu kurban etmişti. Ancak bunu Zeus'un gerçekten her şeyi bilip bilmediğini test etmek için yapmıştı. Zeus bunun karşısında bir tufan gönderdi. Tufan esnasında nehirler sel gibi aktı ve deniz ovayı sular altında bıraktı. Dağ eteklerini su püskürterek yuttu ve her şeyi temizledi. Deukalyon ise babası Prometheus'un yardımı ile bir sandık yaparak bu tufandan kurtuldu. Kur'an'daki ve İncil'deki Nuh ve Mezopotamyalı Utnapishtim gibi bu sandığı karısı Fira ile selden kurtulmak için kullandılar. Bu ve benzeri tufan hikayeleri Atlantis'in yok oluşuna dair anlatılarla ortak bir ahlaki çöküş ve tanrısal ceza temasını pekiştirir. Belki de tüm bu tufan hikayelerinin kökeninde aynı olay yatıyordur. Siz ne dersiniz? Sizce de bu farklı kültürlerdeki büyük tufan hikayeleri aslında tek bir tufanı mı anlatıyor? Bu tufan tüm kültürlerde dilden dile farklı şekilde anlatımlar şeklinde yansımış olabilir mi diye sorularımızı da eklemiş olalım. Yine benzer şekilde birçok dini ve mitolojik anlatıda kayıp cennet kavramı işlenir. Kur'an'daki Adem cenneti, İncil'deki Aden bahçesi, insanların Tanrı tarafından yaratıldığı ve huzur içinde yaşadığı bir yeri betimler. Ancak ilk günah nedeniyle bu cennetten kovulurlar. Bazı araştırmacılar Atlantis'in de benzer şekilde bir zamanlar mükemmel bir uyum ve bolluk içindeyken ahlaki yozlaşma nedeniyle yok edildiğini iddia ederek Atlantis'i bu kayıp cennete benzetirler. Hindu mitolojisinde de Altın Çağ olarak bilinen Satya Yuga dönemine dair hikayeler Atlantis efsanesini andırır. Bu dönemde insanlar arasında huzur ve mutluluk hakimdir. Ancak zamanla insanlık yozlaşır ve bu mükemmel çağ sona erer. Bu ve benzeri anlatılar Atlantis'in kayıp bir cennet ya da altın çağın sembolü olabileceğini düşündürmekte. Antik Mısır mitolojisi ve hierogliflerine geldiğimizde ise bunların Atlantis efsanesiyle sıkça ilişkilendirildiğini görüyoruz. Başta da anlattığımız üzere Platon Atlantis hakkındaki bilgilerin Mısır rahiplerinden Solon'a aktarıldığını yazar. Bu bilgiye göre Mısır medeniyeti Atlantis'ten kaçanların bilgi ve teknolojisini devralmış olabilir teorisi ortaya anlatılmaktadır ki bu teori Mısır'ın gelişmiş medeniyetinin kökenlerine dair gizemli bir bağlantı önermekte. Ayrıca piramitlerin Atlantis'in ileri teknolojisiyle bağlantılı olduğu da iddia edilmekte. Bazı teorisyenler Mısır hierogliflerindeki belirli sembollerin ve mimari eserlerin Atlantis'e işaret ettiğini savunur. Osiris'in öğrencisi olarak bilinen Tot'un günümüzden yaklaşık 16.000 yıl önce beraberinde bir güçle Atlantis'ten gelerek Nil deltasına çıktığı ve burada bir Atlantis kolonisi kurarak Osiris dinini Mısır'da yaymaya başladığı da iddialar arasında. Yani Antik Mısır gizli öğretilerinde, tıp ve teknik alanındaki gelişmişliklerinde Atlantis'ten kurtulabilenlerin getirdiği bilgiler yatıyor düşüncesi aslında bu konudaki yaygın düşüncelerden biri. Atlantis'in izini kutsal kitaplardan takip etmek istediğimizde ise Atlantis'ten doğrudan bahsedilmediği düşüncesi yaygın. Ancak ben böyle düşünmüyorum. Özellikle Kur'an'dan başlarsak, Kur'an'da helak edilmiş kavimler arasında bahsedilen bir kavimle, Ad kavmi ile karşılaşıyoruz. Kur'an'da bahsedilen Ad kavminin neden Atlantis olduğu ile ilgili düşüncelerimi açıklamadan önce şunu söylemek istiyorum.
Araştırmacı yazar Hamza Yardımcıoğlu, Atlantis'in Adland yani Ad ülkesi olduğunu kelime olarak Platon tarafından bize aktarıldığı için Atlantis denildiğini iddia etmektedir. Bu aslında mantığa da teolojiye de uygundur. Çünkü Kur'an'da bahsedilen Ad kavmi bize anlatılan Atlantis ile çok büyük benzerlik gösteriyor. Kur'an ayetlerinden buna yönelik örneklerle devam edersek burada ayetleri üçe ayırmak mümkün. Birincisi Ad kavminin neden helak edildiği hakkındaki ayetler. Bu ayetlerde Ad kavminin Allah'tan başka bir tanrı edindiği, peygamberlerine asi oldukları ve hakka karşı çıkan her inatçı zorbanın emrine uyduklarını ve bütün bunları gerçeği görebilecek kadar zeki ve uyanık olmalarına rağmen yaptıklarını görüyoruz. Hatta Fussilet suresi 15. ayette aynen şunu söylüyor. Ad kavmine gelince yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar, bizden daha güçlü kim varmış dediler. Kendilerini yaratan Allah'ın onlardan daha güçlü olduğunu görmüyorlar mıydı? Doğrusu onlar bizim ayetlerimizi bile bile inkar ediyorlar. Yine ikincisi Ad kavminin özellikleri hakkında fikir veren ayetler. Bu ayetlerde de Ad kavminin oldukça zeki, uyanık, güçlü ve geniş imkanlara sahip olduklarını anlıyoruz. Buradan hareketle aslında Atlantis'in teknolojide ileri ve gelişmiş bir medeniyet olduğu sonucu çıkarabiliriz. Üçüncüsü ise Ad kavminin nasıl yok edildiği ile ilgili ayetler. Ki bu ayetler bana hep çok ilginç gelmiştir. Çünkü burada Ad kavminin hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lanete uğradığından bahsetmekle beraber şiddetli bir biçimde helak edildiğini söyler. Ardından detaylar verir. Yıldırım gibi çarpan, korkunç azaptan bahsedilir. Üzerlerine her şeyi kasıp kavuran ve köklerini kurutan bir kasırga gönderildiğinden bahsedilir. Zariyat suresi 42. ayet aynen şöyle söyler. Öyle bir kasırga ki üzerine uğradığı hiçbir şeyi bırakmıyor, mutlaka onu kül ediyordu. Yani bu kasırga nasıl bir kasırga ki üzerine değdiği her şeyi kül ediyor? Çok ama çok ilginç bir anlatım. Çöl fırtınası mı yoksa bir volkanik patlama mı diye düşündüm. Çöl fırtınasının dokunduğu an kül etme gibi bir özelliği, volkanik patlamanın da kasırgayla gelmesi gibi bir durum pek mümkün görünmüyor. Ardından ayetin farklı meallerini de incelediğimde onu kül ediyordu kısmının çürütüyordu, çürümüş kemiğe çeviriyordu gibi anlamlarda da kullanıldığını gördüm. Gözlerimin önüne bir anda nükleer bir bombanın patlaması ve ardından patladığı yerin çevresini şiddetli nükleer bir rüzgarla birlikte yakıp kül etmesi geldi. Tabii ki bu yorumlar sadece ayetlerden yola çıkarak yapılan bir beyin fırtınasından ibaret. Ancak konuya dair başka fikirleri de yorumlarda bekliyorum. Yine Ezekiel kitabında Tirus kentinin düşüşüyle Atlantis efsanesi arasında bazı paralellikler kurulabilir. Tirus zengin ve güçlü bir liman kentiydi. Ticaret yollarının merkeziydi ve denizcilikteki üstünlüğüyle biliniyordu. Ancak Ezekiel peygamber Tirus'un gururu, kibri ve zenginliğe olan düşkünlüğü nedeniyle Tanrı'nın gazabına uğrayacağını ve yıkılacağını kehanet etmiştir. Özellikle Ezekiel 28. bölümde Tirus kralı kibirli bir şekilde "Ben Tanrıyım" demesi ve Tanrı'ya karşı gelmesi nedeniyle cezalandırılacağı anlatılır. Atlantis efsanesinde de benzer bir tema görülür. Atlantis, Platon'un diyaloglarında zengin, güçlü ve teknolojik olarak gelişmiş bir uygarlık olarak tasvir ediliyor. Atlantisliler zamanla zenginlik ve güçlerine kapılıp kibir ve açgözlüğe yenik düşerler. Bu ahlaki çöküş tanrıların gazabına yol açar ve Atlantis şiddetli depremler ve tsunamilerle bir gecede sulara gömülür. Teolojik metinler her ne kadar Atlantis'e dair işaretler verse de aynı işaretleri antik metinlerde göremiyoruz. Sümer tabletleri ve Mısır papirüsleri gibi antik yazıtlar ilginç bilgiler içeriyor. Hatta Sümerlerin Anunnaki hikayeleri ileri bir medeniyetin dünyaya bilgi ve teknoloji getirdiğini anlatır. Ancak Atlantislilerin Anunnakiler gibi farklı bir yerden geldiğine dair bir anlatım yok. Anlatımlara göre dünyadaki kavimlerden biri. Yine Mısır papirüslerinde de eski çağlardaki felaketler ve su baskınları ile ilgili bilgiler olmasına rağmen Atlantis'le doğrudan ya da dolaylı bağlantı kurabilecek bilgilere rastlanmamıştır. Şimdi gelelim en çok merak edilenlerden birine. Atlantis'in nerede olduğu sorusu. Bu efsanenin en ilgi çekici ve gizemli yönlerinden biri. Yüzyıllardır insanlar bu sorunun cevabını arıyor ve birçok farklı teori ortaya atılıyor. Bazı araştırmacılar Atlantis'in aslında Akdeniz bölgesinde olduğunu düşünüyor. Hatta belki de batık bir kıta değil de Akdeniz'deki bir ada veya kıyı şeridiydi. Bu teoriyi destekleyen bazı ilginç noktalar var. Örneğin Santorini adasındaki volkanik patlama ve Minos uygarlığının çöküşü Atlantis efsanesiyle bazı benzerlikler gösteriyor. Minoslular gelişmiş bir uygarlığa sahiptiler ve Santorini'deki patlama sonucu uygarlıkları yıkıma uğradı. Belki de Platon
Minas uygarlığından esinlenerek Atlantis hikayesini yarattı. Bu teoriyi savunanlardan biri de 19. yüzyılda yaşamış olan araştırmacı Charles Hapgood. Hapgood'a göre Atlantis'in yıkımı da Santorini'deki patlamaya benzer bir felaketin sonucu. Yine Girit adasındaki Knossos kenti de Atlantis ile ilişkilendiriliyor. Knossos bir zamanlar güçlü bir deniz imparatorluğu olan Minoanlara ev sahipliği yapıyordu. Ancak volkanik patlamalar ve deniz savaşları nedeniyle bu uygarlık çöktü. Bu olayın Atlantis'in kayboluşuyla benzerlik gösterdiği öne sürülüyor. Ancak temelde baktığımızda Platon'un anlatımına göre Atlantis Atlas Okyanusu'nda batmıştı. Bu yüzden birçok araştırmacı Atlantis'i Atlas Okyanusu'nun derinliklerinde arıyor. Bu teorinin savunucuları Atlantis'in Avrupa'dan Kuzey Amerika'ya kadar uzanan bir kara parçası olduğunu ve zamanla yeryüzünden silinerek okyanuslara gömüldüğünü düşünüyor. Azor Adaları ve Kanarya Adaları gibi volkanik adalar batık bir kıtanın zirveleri olabilir mi? Bu adaların jeolojik yapısı ve konumu bazı araştırmacıların dikkatini çekiyor. Bahamalardaki Bimini Yolu adı verilen su altı taş oluşumu da yine Atlantis'in kalıntıları olarak yorumlanıyor. Bu taş oluşumunun nasıl ortaya çıktığı hala bir gizem. Acaba Atlantisliler tarafından mı inşa edildi diye sorulması da gayet doğal. Ki Bimini yolunu bir başka videoda yine detaylıca ele alacağız. Modern dönemdeki bazı araştırmacılarsa Atlantis'in bugünkü Karayipler'de özellikle Bermuda Şeytan Üçgeni civarında yer alan bir bölgeye yerleştiriyor. Bazı teorilere göre Atlantis'in kalıntıları okyanus derinliklerinde yatıyor olabilir ve zaman zaman görülen anomali ve gizemli kaybolmaların kayıp kıtanın kalıntılarından kaynaklandığı öne sürülüyor. Belki de en dikkat çekicisi ise Atlantis'in Antarktika'da olma ihtimali. Bu teori ilk başta şaşırtıcı gelse de bazı ilginç kanıtlar var. Antarktika günümüzde buzlarla kaplı olsa da geçmişte daha ılıman bir iklime sahipti ve kıtanın kaybolmuş uygarlıklara ev sahipliği yapmış olabileceği düşünülüyor. Birçok eski harita Antarktika'nın buzlarla kaplanmadan önceki halini gösterdiği iddia edilen çizimler içeriyor. Örneğin Piri Reis haritası Antarktika kıtasını 1513 yılında haritalandırmış gibi görünmekte. Bazı araştırmacılar bu haritaların Atlantis'in Antarktika'da yer aldığını ve zamanla yeryüzünden silindiğini öne sürdüğünü iddia ediyor. Diğer bir teori ise Antarktika'nın Atlantis'in kaybolduğu kıta olmasının yanı sıra kıtanın kaybolmasıyla ilgili felaketin küresel iklim değişiklikleriyle bağlantılı olduğunu savunuyor. Bu teoriye göre Atlantis bir zamanlar Antarktika yakınlarında sıcak bir bölgeydi ve ancak büyük bir felaket nedeniyle kıta yer değiştirmiş ve buzullarla kaplanmıştır. Antarktika konusu başlı başına bir muamma içeriyor. Ki bu konudaki fikirlerinizi de muhakkak bekliyor olacağım. Bana göre ise eğer Atlantis var olduysa bunun için en uygun yerler okyanuslar ve Antarktika. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin verdiği bir bilgi bu anlamda büyük önem arz ediyor. İlgili kuruma göre okyanusların dünya yüzeyinin yaklaşık %70'ini kapladığı göz önüne alındığında okyanuslarımızın sadece %5'ini keşfetmiş durumdayız. Yani okyanusların %95'i konusunda henüz yeterli ve detaylı bilgiye sahip değiliz. Keşfedilmemiş koca bir dünya. Dolayısıyla Atlantis hakkında arkeolojik bulgulara henüz ulaşılamaması da bu manada anlamlı hale gelebilir diye düşünüyorum. Bu kadar gizem ve heyecanın ardından Atlantis hakkında komplo teorileri çıkmaması da imkansız. Bu hususta en bilineni ise Atlantis medeniyetinin uzaylılarla bağlantılı olduğu iddiası. Bazı komplo teorisyenlerine göre Atlantisliler dünya dışı varlıklarla iletişim halindeydi ve onlardan ileri teknolojiyi öğrenmişti. Hatta belki de Atlantisliler başka bir gezegenden gelen uzaylıların kendileriydi. Bu teoriye göre Atlantis'in yok oluşu da uzaylılar tarafından gerçekleştirildi veya onların müdahalesiyle ilişkiliydi. Peki bu teoriyi destekleyen kanıtlar var mı? Bazıları antik yapıların ve eserlerin insan teknolojisiyle açıklanamayacak kadar ileri bir teknoloji gerektirdiğini ve bunların uzaylıların yardımıyla yapılmış olabileceğini öne sürüyor. Örneğin Mısır piramitlerinin inşası veya Peru'daki Nazca çizgileri gibi. Ayrıca bazı antik medeniyetlerde ve efsanelerde tanrılar olarak tasvir edilen varlıkların aslında uzaylılar olduğu iddia ediliyor. Bu teoriye göre Atlantisliler uzaylıların üstün bilgileri ve teknolojileri sayesinde büyük bir medeniyet kurmuş ve okyanusun derinliklerinde kadar uzanan bir kültürel etki alanı yaratmıştı. Ancak bir gün meydana gelen felaketler ve doğa olayları sonucu Atlantis kayboldu. Bu felaketlerin nedeni belki de uzaylıların Atlantis'i terk etmesi veya başka bir gezegene göç etmeleri olabilir. Ya da belki de Atlantisliler kendi teknolojilerini kötüye kullanarak kendi yıkımlarına neden oldular. Bazı araştırmacılar Atlantis'in kaybolmasının ardından kalan uzaylı teknolojilerinin
zamanla insanlığın bilimsel gelişimine etki ettiği ve bugün hala bu teknolojiye dair kayıp bilgiler bulunduğu fikrini savunuyor. Bu tür teorilerde uzaylılarla bağlantılı olarak yeraltı üsleri, bilinmeyen enerji kaynakları ve eski kalıntıların keşfedileceği öngörülüyor. Bir diğer komplo teorisine göre ise Atlantis'in varlığı ve teknolojisi gizli örgütler tarafından gizleniyor. Bu örgütler Atlantis'in bilgilerini ve gücünü kendi çıkarları için kullanmak istiyor ve bu yüzden gerçeği insanlardan saklıyorlar. Belki de bu örgütler Atlantislilerin torunları veya onların mirasını devam ettiren gizli bir toplumdur deniliyor. Bu teori Atlantis'in varlığına dair pek çok kanıtın gizli tutulduğunu veya yok edildiğini öne sürüyor. Ayrıca bazı araştırmacıların ve arkeologların Atlantis'i ararken gizemli şekilde ortadan kaybolduğu veya susturulduğu iddia ediliyor. Birçok eski ezoterik öğreti ve gizli tarikatın varlığı, bu bilgilerin bahsedilen gruplar tarafından devam ettirildiğine dair bir iddiayı araştırmacıların gündemine sokmuştur. Bu bilgilerin insanlığın evrimine ve gelişimine yön verecek güçte olduğu iddia edilir. Buna göre bu gizli örgütler arasında Masonlar, Illuminati ve diğer okült topluluklar Atlantis'in kaybolmuş bilgi ve teknolojilerini ele geçirmek amacıyla harekete geçmişler. Örneğin bazı teoriler Masonların Atlantis'ten kalan eski semboller, ritüeller ve bilgileri kendi inanç sistemlerine entegre ettiği ve dünya üzerindeki gücünü bu bilgilerin üstüne inşa ettiği fikrini savunur. Bu gizli örgütlerin Atlantis'in teknolojik ve kültürel mirasını koruma amacıyla güttükleri ve insanlığın bu bilgiyi öğrenmesinin tehlikeli olabileceği düşüncesiyle sakladıkları da öne sürülenler arasında. Buna sebep Atlantislerin çok ileri bir teknolojiye sahip olduğu ve bu teknolojinin günümüzde bile bilinmediğini düşünülmesi. Bazı komplo teorilerine göre Atlantisliler kristal enerjisi gibi alternatif enerji kaynakları kullanıyorlardı ve bu teknolojiyi gizli örgütler hala elde tutuyor. Belki de Atlantis'in yok oluşu bu güçlü enerji kaynaklarının kontrolü için yapılan bir savaşın sonucudur. Bazı alternatif bilim insanları Atlantis'in kaybolmuş teknolojisinin bu tür enerji sistemlerinin modern dünyada yeniden keşfedilmesiyle insanlığın daha sürdürülebilir bir enerji geleceğine ulaşabileceğini öne sürerler. Atlantis ile Bermuda Şeytan Üçgeni arasında bir bağlantı olduğu da düşünülmekte. Bazı komplo teorilerine göre Atlantis'in kalıntıları Bermuda Şeytan Üçgeni'nde bulunuyor ve bu bölgedeki gizemli olaylardan sorumlu. Belki de Atlantislilerin kullandığı ileri teknoloji bu bölgedeki manyetik alanları ve enerji akışlarını etkileyerek gemilerin ve uçakların kaybolmasına neden oluyor. Bu teori Atlantis'in yok oluşunun Bermuda Şeytan Üçgeni'ndeki anomalilerle ilişkili olduğunu öne sürüyor. Hatta kimine göre belki de Atlantislilerin kullandığı teknoloji bu bölgede bir portal veya boyut kapısı açılmasına neden oldu ve bu da gemilerin ve uçakların başka bir boyuta geçmesine yol açtı. Ve tüm bu gizem, komplo teorileri, tartışmalar tabii ki günümüz popüler kültüründe de karşımıza çıkıyor. Çizgi romanlardan video oyunlarına, romanlardan müziklere kadar birçok alanda Atlantis'e rastlamak mümkün. Hatta bazı şehirler ve turistik yerler bile isimlerini Atlantis'ten alıyor. Kayıp bir dünya ve bilinmeyen bir bilgi kaynağı olarak tasvir edilmesi insanların ona olan ilgisini daha da artırıyor. Örneğin Disney'in Atlantis Kayıp İmparatorluk filmi, Stargate Atlantis dizisi veya Tomb Raider video oyunu serisi gibi. Birçok televizyon dizisi ve film Atlantis efsanesini modern dünyaya uyarlayarak kaybolan bu medeniyetin kalıntılarını bulma veya yeniden keşfetme üzerine kurgulanmıştır. Özellikle Stargate Atlantis gibi popüler bilim kurgu dizileri Atlantis'i hem bilimsel hem de mistik bir yer olarak sunmuş, fantastik unsurlar ekleyerek izleyicilerin ilgisini çekmiştir. Ayrıca Aquaman gibi süper kahraman filmlerinde Atlantis, denizaltı medeniyetinin merkezi olarak karşımıza çıkar. Atlantis'in edebiyat ve sinemadaki etkisi pek çok ünlü yazarın ve sanatçının da ilham kaynağı olmuştur. Edebiyat dünyasında Atlantis'in kaybolmuş uygarlığının gizemi, hikaye anlatıcıları için vazgeçilmez bir tema olmuştur. Jules Verne, H.G. Wells ve Edgar Allan Poe gibi ünlü yazarlar Atlantis'in kaybolmuş kültürüne dair farklı bakış açıları sunmuş ve bu efsanenin çağlar boyunca nasıl evrildiğine dair fikirler geliştirmiştir. Özellikle 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında Atlantis'e dair fikirler hem bilim kurgu hem de fantastik edebiyat içinde popülerleşmiştir. Platon'un Atlantis'i temel alınarak yazılmış pek çok roman ve hikaye, kaybolmuş uygarlığın geri dönüşü veya yeraltı dünyasında keşfi gibi temaları işlemekte. Bu tür eserler okurları Atlantis konusuna daha çok çekmiştir. Sinema dünyasında ise Atlantis sıklıkla fantastik ve epik yapımların konusu olmuştur. 2001 yapımı Atlantis The Lost Empire adlı animasyon filmi bu tema üzerine inşa edilmiş en dikkat çekici örneklerden biridir.
Film, kaybolmuş medeniyetin sırlarını çözmeye çalışan bir grup bilim insanının hikayesini anlatırken, Atlantis'in teknolojik gücünü ve kültürünü yeniden keşfetmeye çalışan bir maceraya dönüşür. Ayrıca pek çok aksiyon ve macera filmi Atlantis'i keşfetme ya da orada yaşayan eski uygarlıkları tekrar diriltme üzerine kurgulanmıştır. Sonuç olarak Kayıp Kıta Atlantis'in gizemli dünyasında uzun bir yolculuğun sonuna geldik. Efsanelerden tarihi kayıtlara, dinlerden komplo teorilerine ve popüler kültüre kadar birçok farklı açıdan Atlantis'i inceledik. Atlantis'in varlığına dair Platon'un diyalogları ve kutsal metinler dışında tarihi kayıt yok. Arkeolojik bulgular ve jeolojik veriler de henüz Atlantis'in varlığını kanıtlayacak kadar güçlü değil. Bu yüzden bilim dünyası genellikle Atlantis'i bir efsane olarak kabul ediyor. Peki tüm bu bilgiler ışığında Atlantis hakkında ne söyleyebiliriz? Gerçekten var olmuş muydu yoksa sadece bir efsane mi? Düşünsenize, bir gün haberlerde Atlantis bulundu başlığını görsek. Ne acayip bir heyecan. Evet, bugünkü videomuzun bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Ancak şimdi sizden bir ricam var. Bu yolculuğu yalnız başımıza yapmak istemiyoruz. Bu yüzden konuyla ilgili fikirlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Umarım birlikte çıktığımız bu yolculuğu beğenmişsinizdir. Bizi desteklemek isterseniz kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki yolculuğumuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.